Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda projelerimizi internet üzerinden hem de dünyanın her yerinden kontrol yeteneği kazandıran ücretsiz, güvenilir ve basit Teleduino hizmetini inceleyeceğiz. Hemen başlıyoruz. PCBWay'in düzenlediği ikinci PCB tasarım yarışmasına katıl, $1000 kazanma şansı yakala. Son başvuru 12 Aralık. Videoya geçmeden önce bahsetmek istediğim bir konu var. Sizlerden gelen yorumları okumayı çok seviyorum. Bu videoyla alakalı ya da kendi projelerinizle alakalı bütün soruları videolarımdan herhangi birinin altına yorum yaparak sorabilirsiniz. Hepsini yanıtlayacağımdan da emin olabilirsiniz. Şimdi hemen projeye geçiyoruz. Teleduino, Arduino'muzu Ethernet yoluyla internete bağlayan bir hizmet. Teleduino'nun serverlarından faydalanarak Arduino'muzdaki pinleri kontrol edebiliyoruz ama buradaki güzellik şu: bunu çok iyi yapıyor ve çok hızlı yapıyor ve çok basit yapıyor. Ben yıllardır yaklaşık 30-40 belki 50 tane Teleduino altyapısıyla proje teslim ettim müşterilerime. 4 yıl sonra 5 yıl sonra müşterilerimle karşılaştığımda, görüştüğümde sistemin hala çalıştığını, saat gibi çalıştığını söylüyorlar. Bu yüzden ben de bu ücretsiz hizmeti size göstermek istedim ve bununla ilgili de bir proje yapacağım. Bunun ne olduğunu anladıktan sonra, şuradaki bütün özellikleri birazdan anlatacağım. Ne olduğunu anladıktan sonra ilk önce işe Teleduino'ya özel bir key alıyoruz. Yani anahtar alıyoruz. Yani bu bizim Arduino'muzun diğer Arduino'larla karışmaması için gerekli bir şey. Bunu bir TC kimlik numarasının Arduino versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Hemen buraları dolduruyoruz. Bunu kabul edip submit request dedikten sonra bana bir mail gelecek. Mail yaklaşık bir 5-6 saniye içerisinde geldi. Gönderen kişi, Teleduino'yu yapan kişi. Kendisini de tanıyorum. Müthiş bilgili bir insan. Bu ücretsiz hizmeti verdiği için de kendisine de teşekkür etmek lazım. Şimdi bize API key verdi. Ben bu API key'i hem Arduino'ya hem de browser'ıma tanıtmam lazım ki ikisi birbiriyle haberleştiğinin farkına varsın. Bunu kopyalıyorum. Mailimi aşağı atıyorum. Bu arada istediğimiz kadar API key alabiliriz. Benim mail adresimde onlarca API key var. Ve hiçbir zaman sende daha önce varmış, bir daha almana gerek yok demiyor. Yenisini veriyor. Bu konuda da gayet açıklar. API key'i aldıktan sonra Tools'a gelelim. Arduino Sketch Key var. Şimdi biraz önceki key'i buraya yapıştırdım. Generate Code dedikten sonra bana şöyle bir şey verecek. Yani bu Arduino'nun anlayacağı dilde bir byte array. Bunu da kopyalıyorum. Bir yere kaydediyorum. Şimdi sırada Arduino kütüphanesi var. Bunun Arduino kütüphanesini indirmemiz gerekiyor. Şu an Atmega 328'li ve Atmega 2560 olan Arduino'ları destekliyor. Yani Uno, Pro Mini, Nano, Lilipad gibi kartlar var burada. Burada da Arduino Mega tabanlı diğer kartlar var. Yani sadece bunları destekliyor. Leonardo ile kullanamıyoruz. Due ile kullanabiliyoruz mesela. Biz Uno ile yapacağımız için buna tıklıyorum. Tabi burada şunu unutmayalım. Şu versiyon ve üzeri olması lazım Arduino IDE'nin. Benimki son versiyon olduğu için bir problem yok. Bunu kaydedeceğim. Arduino'muzu buraya açtık. Dosyamız da burada. Biraz önce indirdiğimiz dosya. Şimdi bunu istersek içinden çıkarıp direkt Arduino'nun kütüphaneler klasörüne koyabiliriz ya da en kolay yöntem, taslağa giriyoruz. Include library diyoruz. Add zip library diyoruz. Buradan masa üstüne giriyorum. Masa üstünde zaten kütüphanemiz mevcut. Bunu seçersek library eklendi diyor. Kütüphane eklendi diyor. Şimdi bakalım kütüphanemiz eklenmiş mi? Tekrar örneklere giriyorum. Kütüphanelerden yukarı doğru çıkıyorum. Bayağı da kütüphane var bende. Teleduino 328 yazıyor. Burada 328 Ethernet Client Proxy var. Bunu seçiyorum. Kapatıyorum. Şimdi bunu şöyle genişletelim biraz. Burada değiştirmemiz gereken en önemli bir tane yer var. Şurası. Biraz önce kopyaladım dediğim key numarası vardı. Şimdi onu değiştiriyorum öncelikle. Kopyaladım. Bunu seçtim. Yapıştırdım. En önemli işimiz bitti. Şimdi bir de yapmamız gereken şey buradaki MAC adresini değiştirmek. Bunu değiştirmesek de çalışabiliyor ama Teleduino'nun sitesinde değiştirirseniz iyi olur demişler. Biz de onlara uyalım. Değiştirelim. Burayı BE diye değiştirdim. Rastgele bir
hexadesimal rakam vermiş oldum. Bundan sonra bunu yüklüyoruz. Tabi yükleme işine geçmeden önce şimdi kameraya geçelim. Oradan devam edelim. Arduino Uno'muzun üzerine Ethernet Shield'ımızı aynen takıyoruz. Şuranın oturduğundan da emin olalım. Bağlantımızla ilgili problem olursa anlayabilelim diye burada yazılımda da yazıyor. Status LED pin 8 yazıyor. 8 numaralı pine LED'in uzun bacağı gelecek şekilde takalım. Kısa bacakta her zamanki gibi toprağa gidiyor. Ground'a gidiyor. Bunu da yaptıktan sonra Ethernet kablomuzu takalım ve Arduino'nun normal programlama kablosunu takalım. Programlama kablosunun diğer ucunu da bilgisayara takıyoruz. Bundan sonrasını bilgisayardan hallediyoruz. Bilgisayarda biraz önce yaptığımız değişikliklerden sonra yükleye basıyoruz. Yüklenmedi. Evet, Arduino Due seçilmiş en son bende. Due değil, bu Uno. Port'u da seçtik. Tekrar yükleye basıyorum. Yükleme tamamlandı. Yükleme işlemi biraz normal yazılımlara göre uzun sürüyor. Çünkü neredeyse Arduino'nun bütün hafızasını kullanıyor yazılım. Buradaki LED'in yanma şekline göre arızanın nereden olabileceğini öğrenmiş oluyoruz. Şu an bunu hiç ellemeyelim. Bir deneyelim. Arıza var mı yok mu, ondan sonra bakarız. Şimdi en son burada kalmıştık. Burada Documentation'a girelim. Burada API'ye tıklıyoruz. 328 bizimki Uno olduğu için. Şimdi buraya biraz önce bize mail ile gelen key numarasına giriyoruz. Set dedikten sonra sayfa yenilenince, yenilenme işi bittikten sonra artık burada yaptığımız bütün işlemler bizim bu key numaramız üzerinden olacak. Yani sadece kendi Arduino'muzu kontrol edebilirim diye. Burada bir sürü açıklama var. Yapabileceğimiz şeylere kısaca bahsedeyim. Sistemin genel özellikleriyle ilgili bize bazı şeyler veriyor. Hangi versiyonmuş? Sisteme reset atabiliyoruz. Durum LED'ini değiştirebiliyoruz. Ne kadar hafıza kaldığını görebiliyoruz. Ping atabiliyoruz. Ne kadar süredir açık olduğunu görebiliyoruz. Fabrika ayarları gibi diyelim bunu. Birazdan göstereceğim. Onları yükleyebiliyoruz. Burada pin mod değiştirebiliyoruz. Pinlere dijital çıkış verebiliyoruz. PWM çıkışı verebiliyoruz. Dijital input alabiliyoruz. Giriş alabiliyoruz. Analog giriş alabiliyoruz. Bütün hepsini okuyabiliyoruz. Bütün hepsine çıktı verebiliyoruz. Shift register'lar var. Yani bizde buradaki pin sayısı yetmezse diye böyle bir özellik koymuşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 512'ye kadar Arduino Uno'da bu çoklanabiliyor. Mega'da da 1000'in üzerindeydi sanırsam. Şimdi seri iletişimle ilgili şeyler yapılabiliyor. Bu mükemmel bir özellik. Bu özellik sayesinde biz seri iletişimle daha önce kullandığım bir tane projede ekran eklemem gerekiyordu buna. Normalde ekran desteği yok Arduino'nun. Seri iletişim sayesinde ekranla bu verileri başka bir Arduino'ya seri iletişimle gönderdim. O Arduino'ya da gelenleri parçalayıp ekrana istenilen sırada yazmasını istemiştim. Burada çok işime yaramıştı. Servo desteği var. EEPROM desteği var. Ve I2C desteği var. Şimdi biz bunları geçelim. İlk yapmamız gereken bir tane LED'i yakabileceğiz mi, yakamayacağız mı? Öncelikle pin mod ayarlamamız gerekiyor. Örneğin şimdi biraz önce koyduğumuz LED'i ne yapalım? 7 numarayı alıyorum. 7 numaraya taktım. Direnç koymadık ama 7 numaraya taktım. Şimdi 7 numaralı pini biz ne yapalım? Output olarak ayarlayalım. Buradan bana örnek bir tane şey veriyor. Bunu kopyaladım. Buna tıklarsak 2 numaralı pini output yapacakmış. Bir output 0 input yazıyor. 2 numaralı pini yapacak. Bana ne lazımdı? 7 numaralı pin lazımdı. Hemen geliyorum buraya. Bunu yapıştırdım adres çubuğuna. 7 yazıyorum. Burada mod 1 yani output. Bastım. Bana böyle bir cevap geliyor. Aslında bu Firefox'un özelliği. Normalde siz muhtemelen şöyle bir şey göreceksiniz. Chrome'da ya da başka bir browser'da girerseniz. Status 200 message OK. Yani olay gerçekleştirildi diyor. JSON formatında bana veri döndürüyor. Döndürmesi bizim burada dikkat etmemiz gereken şu süre 0.33 saniyede. Yani saniyenin 1/3'ünden kısa bir sürede veri, yani bu iletişim gerçekleşmiş.
Values burada bir veri döndürmediği için burası boş. Burayı da unutalım. Şu an işlemimiz gerçekleşti. Gelelim buraya. Set digital output. Biz şimdi pin mod ayarladık. Bir de ledimizi yakacağız. Ledimizi nasıl yakacağız? Burada da neymiş? 0 var, 1 var. Pardon. 0 low, 1 high, 2 toggle. Bu toggle özelliği de çok güzel. Her tıkladığımızda led yanıyorsa yakıyor, söndürüyorsa sönükse yakıyor, yanıyorsa söndürüyor. Bu da çok güzel bir özellik. Yani bizim programlama yaparken işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Bunu da örneğini kopyalayalım. Buraya geldim. Tekrar yapıştırdım. Burada neymiş? Pin 2'ymiş. Pin 2 değil, bizim 7. Output 2 değil, 1. Biz led'i yakacağız. Şimdi burası çok güzel. Enter'a basıyorum. Led'im yandı. Led patlamasın, hemen onu bir 0 yapalım. Output'u 0 yazdım. Enter'a bastım. Anında çok hızlı bir şekilde bana tepki veriyor. Yani saniyenin 3'te 1'inde, ki ben 0.16'lı rakamlar hatırlıyorum burada. Çok hızlı bir şekilde bana tepki veriyor. Bunu mesela bu toggle modunu görelim. Bunu 2 yaptım. Yandı. Tekrar enter'a basıyorum. Söndü. Yenile tuşuna basıyorum. Yandı. Bir daha basıyorum. Bir daha basıyorum. Söndü. Bastım. Yandı. Bastım. Söndü. Yani şimdi burada dijital bir çıkış ayarlamayı, yakmayı, söndürmeyi, güç vermeyi gördük. Biz bununla her şeyi yapabiliriz. Neler yapabiliriz? Lamba yakabiliriz. Dijital olarak kontrol edebileceğimiz her şeyi yapabiliriz. Giriş olarak burada şuna bakalım bir de. Dijital input var. Mesela hareket sensörü koyabiliriz buraya. Hareket sensörü koyduğumuzda bir hareket olduğunda, içeri bir hırsız girdiğinde cep telefonumuza bildirim gelebilir. Bu inanılmaz bir şekilde işleri kolaylaştırıyor ve gerçekten çok iyi çalışıyor. Yani işleri kolaylaştırmasının dışında çalışma kalitesi, stabilizasyonu mükemmel. Şimdi bunu biz bir röle bağlayalım buna. 220 voltluk bir lamba kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar ben sizler için videoda göstermedim. Hızlıca kablo aldım bir tane. Bunları kestim. Uçlarını ayırdım. Şimdi şunu yapacağız. 2 tane ampul kontrol edeceğiz. Bu ampulleri buraya, kabloları buraya bağlayacağız. Bir tane 220 volt çıkış vereceğiz. Bununla da benim yağlı radyatörüm var. Burada ısınmak için kullandığım, onu kontrol edeceğiz. Bunların hepsini de tabii ki üçlü röle ile kontrol edeceğiz. Buradan elektriği alacağız. Buralara röle ile dağıtacağız ve Teleduino altyapısını kullanarak Ethernet shield'ımızla bu kontrol işlemini yapacağız. Ben şimdi örnek olsun diye bir tane ampulün bağlantılarını göstereceğim. Diğer üçü de aynı. Daha önce yaptığım bir tane projede röle kontrolünü, bağlantısını çok sordular. Şimdi o yüzden bir tanesini göstererek başlıyorum. Şimdi rölede dikkat etmemiz gereken, şimdi bütün rölelerde bir tane toprak hattı olur. Bir tane elektrik hattı, yani VCC olur. Bir tane de sinyal girişi olur. Burada 3 tane röle olduğu için 3 tane sinyal girişi var. Bir tane VCC, bir tane ground var. Her neyse, sonuç olarak bir giriş, bir çıkış verdiğimizde Arduino'dan bu röle içerisindeki elektromıknatıs harekete geçecek ve şu iki kabloyu mu yoksa bu iki kabloyu mu birleştirdiğine karar verecek. Yani her bir röle için 3 tane çıkışı var. Bir tanesi şu ikisini birleştiriyor, bir tanesi bu ikisini birleştiriyor. İki durum var. Dolayısıyla biz elektrik verdiğimizde yanacak mı, sönecek mi, bunu buradan ayarlayabiliyoruz. Mekanik rölelerde 3 tane çıkış olur. Bu bilgiyi verdikten sonra ben bir tane ampulün bağlantısının nasıl yapıldığını göstereceğim. Geri kalan 2 tanesi de zaten bunun aynısı olacak. Kablolardan birinin 2 tane ucunu buraya vidalıyorum. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bunu kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. 220 voltla çalışacağız birazdan. 220 volt hayati tehlike taşır. Dolayısıyla lütfen, ilk defa böyle şeyler deniyorsanız lütfen bilen birinin gözetiminde bu projeleri gerçekleştirin. Bu vidaları iyice sıkmak gerekiyor. Kablolar oradan çıkıp elimize değerse çok istemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Şimdi bunu iyice sıktık. Şu iki tane kabloyu 220 volt prize takarsak bu ampulümüz yanacak. Biz bunu röle ile kontrol edecektik. Şu bizim ana elektrik kablosu. Bütün elektrik bunun üzerinden gelecek. Ben bunu anlatayım, bağlamayayım en iyisi.
Şimdi bunun bir tanesini direkt 220 volta vereceğim. Şu iki tane uç var ya, bunları birleştirdiğimde lambanın yanması gerekiyor. Açtığımda sönmesi gerekiyor. Bunu bir anahtar gibi düşünün. Bunu rölelerin şu iki tane ucuna, biraz önce anlattığım ucuna koyarsak elektrik verdiğimizde ampul yanar. Elektriği çektiğimiz zaman, yani sinyali kestiğimiz zaman ampul söner. Ya da diğer tarafına bağlarsak da bu durumun tam tersi olur. Sonuç olarak ben şimdi hepsini bağlayıp ondan sonra göstereceğim size. Böyle hızlıca bağlayıp işi aceleye getirmek istemiyorum çünkü biraz tehlikeli bir iş. Biraz önce bahsettiğim bağlantıları yaptım. Şu an 220 volta falan bağlı değil. Mavi kabloları maviye lehimledim. Kahverengileri kahverengilere. Kahverengiler doğrudan bizim LED lambalarımıza ve fişimize gidiyor. Maviler ise şuraya 3 tane fazladan mavi yaptım. Bu 3 tane mavi de direkt bunlardan gelenler. Bunları röleler birleştirdiği zaman buraya elektrik gidecek. Sistem temel olarak bu. Şimdi bunun bağlantısını hemen yapıyorum. Son halini göstermek istiyorum. Kalın maviler doğrudan buradan geliyor. 220 volttan geliyor. İnce maviler ise röle birleştirdiği zaman elektrik bunlara gidecek. Buradaki diğer 3 parçaya gidecek. Şimdi bunu güvenliğimiz için ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Bu buna olmadı. Kahverengileri bununla kapatayım. Diğeri için daha kalınlığı getireyim. Daralan makaronlar çok kullanışlı ve faydalı arkadaşlar. Projelerinizde sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Sıcak hava tabancası ya da havyayla da daralıyor bunlar. Bu şekilde pratik. Şimdi ben yine de oralara dokunmayacağım. 220 volt işinin şakası yok. Tekrar söylüyorum. Lütfen çok dikkatli olun bu işlerle uğraşırken. Burası bitti. Şimdi rölenin Arduino ile bağlantısı kaldı. Burada in yazan yerlere, biraz önce göstermiştim. In yazan yerler Arduino'nun dijital pinlerine gidecek. 5 volt ve toprağı da verdikten sonra işlemimiz hazır. Sırasıyla 5 volt toprak, Arduino 2, 3 ve 4 numaralı pinlere bağladık. LED'imiz 7 numaralı pinde duruyor. Şimdi bu röleleri 220 volt vermeden test etmem lazım. Hemen test edelim. 220 volt işte en son dediğim gibi tehlikeli. Bu arada son olarak son uyarımı yapayım artık. Çok uyarı yaptım sanırım. Bu kartın altında da 220 volt olacağı için özellikle şu tarafta, bu kalın taraflarda, yani röleye dokunan yerlerde 220 volt var. 220 volt olduğu için bu kartla kıpırdatırken de elektrik çarpılma ihtimalimiz var. Bunun da altını yalıtmamız gerekiyor. Ben şu an test yaptığım için, size gösterdiğim için yalıtmayacağım. Lütfen siz yaparken bu kartın altını tamamen yalıtın ve bu röle kartına kesinlikle dokunmayın. Şimdi Arduino'yu bilgisayara bağlıyorum. Bilgisayara bağladıktan sonra en son LED'imiz açık kalmış. Bu arada bunun içerisinde EEPROM olduğu için kapatalım LED'i. Evet, sistem çalışıyor. Takar takmaz çalıştı. Bu Teleduino'nun en sevdiğim özelliklerinden biri bu. Lafımı tamamlayayım. Bunun içerisinde EEPROM olduğu için en son yak dediysek fişi çektik, tekrar taktık, yakılı kalır. Yani kendisi EEPROM'da, kalıcı hafızada bunu tutuyor. Bu da güzel bir özellik. Şimdi 2 numaralı pine bağlamıştık. Bilgisayar tarafına geçelim. 2 numaralı pine bağlamıştık. En son burada LED'imizi yakmıştık. Bunu kapattık. Ne yapıyoruz? Burada tek tek pin mod ayarı yapabiliriz. Pin mod ayarlama işlemini buradan yapabileceğimiz gibi yukarıda Tools'tan, Manage Presets'ten de yapabiliriz. Ben buradan yapacağım tek tek. Tıkladım. Şimdi bu neymiş? Pin 2 mod 1 output. Buna tıkladığım zaman 2 OK cevabı geldiğine göre, bakın burada sürede 0.18'e düştü. OK cevabı geldiğine göre 2 numaralı pinim benim artık bir çıkış pini. Tekrar buraya geliyorum. Şimdi ben bunu şöyle yapacağım. Pin 2 sildim, 3 yazdım, Enter'a bastım. Evet, OK cevabı geldi. 3 de artık çıkış pini oldu. Bir de 4. 4'e çıkış pini yaptık. Şu an rölelerimiz için 3 tane çıkış pinimiz var. Hemen ne yapalım? Tekrar Teleduino'ya gelelim. Bunu yaptıktan sonra şimdi ne yapacağız? Dijital output olarak. Bunu yeni sayfada açayım. Biraz önceki gibi uğraşmamak için.
Şimdi yeni sayfada açtık. Ne yapacağız? Dijital output yapacağız. Neyi? 2 numaralı pini output 2 toggle yapacakmış. Yapsın. Hala 220 volt vermedim. Burada 2 numaralı pini şimdi tıklıyorum. Tık diye bir ses geldi. Rölenin ledi yandı. Şimdi aynısını 3 numaralı pin için yapıyorum. Burayı sildim. 3 yazdım. Enter'a bastım. Evet. Bunun da ledi yandı. Şu an hala 220 volt yok. 4'e de bakalım. Evet. 4 de yandı. Hiçbir sıkıntı yok. 7'ye bakalım. LED'imizin olduğuna. LED'imizin pinine. LED yandı. Tekrar bastım, söndü. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Çatır çatır sistemimiz çalışıyor. Tek yapmamız gereken bu devreye 220 volt vermek ve sistemi çalıştırmak. Biraz önce demiştim ya videonun girişinde her türlü cihazı aslında kontrol edebiliriz diye. Şimdi tam o noktadayız. İlk önce ampullerimi takıyorum. Beyaz ampulüm. Sarı ampul. Buna da ısıtıcı bağlayacağım demiştim. Isıtıcım burada. Bu 2500 wattlık bir ısıtıcı. Ben bunu 1000 watt modunda çalıştıracağım. Çünkü kablo kalınlığım 2500 wattı kurtaracak gibi değil. Siz bu tip şeyler yaparken bunlara dikkat edin ve topraklamayla çalışan bir şey varsa topraklı kablo kullanın. Benim şu anki kablomda topraklama yok. Topraklama olsaydı da onları da birleştirecektik. Şemamızda değişen bir şey olmayacaktı. Bunu da takıyorum. Bunu taktıktan sonra ısıtıcımı açıyorum. Isıtıcım şu an açık. Elektrik geldiği zaman açılacak. Elektrik ne zaman gelecek? Biz Teleduino'dan sinyal gönderdiğimiz zaman. Arkadaşlar şimdi bağlantılarımızı tamamladık. 220 voltu veriyorum artık. Sisteme 220 volt verdim. Şu an yapmamız gereken Arduino'nun USB kablosunu bilgisayara da takabiliriz, adaptöre de takabiliriz. Ben şuradaki cep telefonu adaptörlerinden bir tanesine takacağım. Şu an Arduino çalıştı. Arduino çalışır çalışmaz lambalarımız yandı. Niye yandı? Çünkü EEPROM'a biraz önce gönderdiğimiz sinyali kaydetmişti sistem. Şimdi ne yapacağız? Bunları kapatalım. Kapatmak için en son buradaydık. Set Digital Output var. Hemen sağ tıkladım. Yeni bir sayfa açayım. Burada tıkladığımızda ne yapacak? 2 numaralı pini toggle yapacak. Yani açıksa kapatacak, kapatsa açacak. Tıkladık. 2 numaralı pin sarı lambaymış, kapandı. Şimdi 3 numaralı pin için aynı şeyi yapıyorum. Beyaz lambaymış. 4 numaralı pin için de aynısını yapalım. Bu da kapandı. Isıtıcımız kapandı. Isınmaya başlamıştı. Bu projeyi biraz daha geliştirelim. Ne yapalım? Android telefonumuza bir uygulama yapalım. Dünyanın öbür ucundan bile bu cihazları kapatıp açabilelim. Çok basit bir şekilde Android uygulama yapabileceğiz. Öncelikle App Inventor yazalım. App Inventor mit.edu sitemiz bu. Buraya girdikten sonra Create Apps'e tıklıyoruz. Yani uygulama oluştur. Biraz önceki sayfayla işimiz kalmadı. Oturum açın diyor. Yeni projemize isim verelim. Teleduino Arduino haber. OK dedikten sonra yeni proje ekranımız açılacak. Yeni proje ekranımızda ilk önce App Inventor'da çok kısa bir şekilde giriş yapayım arkadaşlar bilmeyenler için. App Inventor blok programlama formatında yapılmış bir yazılım geliştirme ortamı. Her şey burada hazır. Hiçbir şey yazmıyoruz. Tutuyoruz, çekiyoruz. İstediğimiz gibi Android programlayabiliyoruz. Bu Scratch ile aynı tabanlı MIT tarafından üretilmiş her ikisi de. Yine MBlock bilenler varsa onunla da aynı. Buna benzer bir sürü geliştirme ortamı var. Burada ne ihtiyacımız var bizim? Bir tane butonumuz olsun. Başka ne ihtiyacımız var? Bir açma butonumuz olsun. Bir tane de kapatma butonumuz olsun. Butonlara isim verelim. Buton 1 lamba aç diyelim. Öbürüne de lamba kapat diyelim. Başka ne ihtiyacımız var? Web işlemi yapacağımız için, yani bir linke tıklayacağımız için Connectivity bölümüne geliyoruz. Burada web diye bir şey var. Bu görünmez bir komponent. Burada hiçbir şey görmeyeceğiz ama arka planda çalıştıracak.
Şimdi geri kalan işleri Blox'tan hallediyoruz. Blox'ta buton 1'e tıkladığımda ne yapacak? Web 1'in URL'sini değiştirecek. Bakalım neredeymiş? Set web 1 URL to, bunu alıyoruz. URL ne olacak? Mesela bizim kaçıncı pindeydi? 3 numaralı pindeki lambayı yakmak isteyelim. Biz ne yapıyorduk? Buradan dijital output'a geliyorduk. Buraya tıklayınca lambamız yanıyordu. Şu an fişi çekili olduğu için böyle. Bunu kopyalıyorum. Buraya bir tane text olarak bunu gireceğim. Buraya yapıştırdım. Pin kaçtı bizim? 3 numaralı pini yapacaktık. Output ne olacaktı? Lambayı açacağımız için 1 olacaktı. Şimdi bunu kopyaladım. Bunun aynısını buton 2 için output'u 0 yapacağım bu sefer. Output 0. Buna basınca web komponentine gidilmiş olmuyor. Gidilmek için web 1 get'e basmamız lazım. Bunu da kopyalıyorum. Buraya koyuyorum. Şimdi cep telefonumuza MIT App Inventor Companion diye de geçiyor ismi. Google Play Store'dan bunu indiriyoruz. İndirdikten sonra işlemlerimiz çok basit. Şimdi burada bir QR kod çıkacak. Bu yılda basıyorum. Provide QR code for APK. Buna yaparsam artık uygulama olarak inecek telefonumuz ama biz şu an test aşamasındayız. O zaman ne yapalım? Connect App Inventor Companion'a tıklayalım. QR kod çıktı. Burada telefonumuzdaki mavi butona basarsak arkadaşlar artık telefonumuzdayız. Yani telefonumuzda biraz önce yaptığımız blok programlamayı görebiliyoruz. Şimdi Arduino'yu şuradaki ledden göreceğiniz gibi elektriğe bağladım. USB'ye bağladım. 220 volt fişimizi de taktık. Yapmamız gereken buna tıklamak. Lamba yandı. Kapata bastığım zaman açıyor. Yani buradaki iletişimin hızını ben yani bu iletişim hızına hastayım. Çok hızlı. Aynı şeyleri diğer butonlar için de yapabiliriz. Şimdi tekrar bilgisayarımıza dönelim. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu lamba aç. Buna ne diyelim? Beyaz lamba diyelim. Buna da yine beyaz lamba diyelim. Şimdi bir de sarı lambamız var bizim. Sarı lamba için de aynısını yapalım. 2 tane buton atalım aşağıya. Buton 3 tane olsun. Sarı lamba aç. Buton 4'ümüzde sarı lamba kapat. Blox'a geliyorum. Bunu kopyalayacağım. Buton 3 için yapacağım. Burayı buton 3 yaptım. Burada da her şey aynı. Key numarası aynı. Sadece pin farklı. Pin'e geliyorum. Pin 3 olmayacak da 2 olacak artık. Buton 2'yi de buton 4 için kopyalayacağım. Bunun da pin 2 olacak. Bir de burayı biraz güzelleştirelim mi? Arka plan rengini ne yapalım? Arduino haberin rengine yakın olan şu rengi seviyorum ben. Bu butonları da biraz kalın yazalım şöyle. Bunları bir de ortaya alalım. Yazı boyutlarını da büyütelim biraz. 20 olsun. Screen 1 yazan yere de Arduino haber Teleduino yazdım. Şimdi cep telefonumuza bakarsak biraz önce yaptığımız değişiklikler devreye girmiş oldu. Şimdi kameramızı tekrar bizim bu sevimli lambalarımıza çevirelim. Beyaz lamba aç'a tıklıyorum.
Sarı lamba açı tıklıyorum. Sarıyı kapat diyorum. Beyazı kapat diyorum. Sistem saat gibi çalışıyor gördüğünüz gibi. Teleduino'yu arkadaşlar neden tavsiye ediyorum ben size? Birincisi ücretsiz. İkincisi Ethernet Shield'ların fiyatları gayet uygun. Arduino'ların fiyatları gayet uygun. Bir tane Arduino, bir tane Ethernet Shield. İhtiyacınız kadar röle alarak çok ucuz bir şekilde ev otomasyonu sisteminizi yapabilirsiniz. Ve saat gibi çalışır, yani buna garanti verebilirim. Siz de bu tip projelerle ilgileniyorsanız, ev otomasyonu sistemi, uzaktan kontrol gibi şeyler yapıyorsanız, dünyanın her yerinden kontrol edilebilen bu sistemi size tavsiye edebilirim. Video ile ilgili aklınıza takılan her şeyi yorum yaparak sorabilirsiniz. Cevapsız soru bırakmıyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar yaratıcı kalın. Görüşmek üzere.